Bu hafta size Kore'nin en ünlü YouTuber'ı olan Tuzu Yang'ın başına gelen o korkunç olayı anlatacağım. Esas mevzu olan, esas çok büyük bir patlama yapan şey bu olaydı. Lütfen biri şu pisliği tabutundan çıkarıp parçalasın. O kadar haklı ki bu arada. Başarınız benim sayemde oldu, sayemde bu kadar para kazanıyorsunuz falan diye bir de hadsizlik yapıyor. Ne yazık ki bu pislik hiçbir ceza alamadı. Kaybedecek hiçbir şey olmayan kişi her şeyini kaybetmeye razı olan, çok şey olan kişi kadar korkutucu değildir. Ne anlatıyorsun sen ya? Fakat ben bu videoyu çekmeden önce Işıl Işık'ın konuyla alakalı, Tuzu Yang'la alakalı videosuna baktım. Hani bir de diyor ya, bana bulaşan herkes cezasını bulacak falan. Kankacığım, konu seninle alakalı değil. Ay ben sana kıyamam. Sen ne kadar da iyi niyetli bir avukatsın öyle. Ya sen böyle bir ihbarı bile niye gidip bir YouTuber'a veriyorsun? Hasta mısın? Demiş ki hodri meydan, açsın bana dava, her şey ortaya çıksın. Böyle insanlar linç edilsin, dibine kadar arkasındayım. Yani gerçekten çok şey söylemek istiyorum da YouTube buna izin vermiyor. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Kore'nin en ünlü YouTuber'ı olan Tuzu Yang'ın başına gelen o korkunç olayı anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde Kore'nin en çok tanınan, en çok sevilen, en çok izlenen mukbang YouTuber'ı Tuzu Yang'ın eski erkek arkadaşı tarafından çok fazla şiddete maruz kaldığını ve onun da ardından birkaç YouTuber tarafından yüksek meblağlar karşılığında şantaja maruz kaldığını öğrenmiştik. Bununla alakalı da çok fazla bana istek geldi. Abla konuyu anlatabilir misin? Neler oldu bitti diye. Biraz geç kalmış olsam da bunu da bu videoda ele almak istedim. Hemen videoya geçeceğim. Çok fazla detay var çünkü. Ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Çok kısa. Ben geçtiğimiz günlerde benim kanalda katıl seçeneğini aktif ettiğimden bahsetmiştim. 15 lira karşılığında sadece dahil olabiliyordunuz ve katıla dahil olanlara özel de ben belli başlı, tabii ki insanlar oraya geldikçe hem içerikler üreteceğimi hem de canlı yayınlar yapacağımı söylemiştim. Ve Hayan ilk katıl üyem oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Beni zaten sürekli destekleyen, uzun zamandır da nickini, adını gördüğüm bir isim kendisi. Hayan katıla dahil olmuş oldu. Destekleri için tekrar teşekkür edeyim kendisine. Bu katıldaki üye sayısı arttıkça ben de tabii ki de buraya özel içerikler yapmaya başlayacağım. Şu an sadece Hayan var. Oraya gelirseniz eğer de benimle çok daha sık, çok daha farklı şekillerde iletişim kurabilirsiniz. İlk üye olduğu için bunu da çok es geçmek istemedim. O zaman haydi hemen videoya geçelim. Öncelikle Tuzu Yang kimdir? Çok kısa bir ondan bahsedeceğim. Gerçek adı Park Chun-won, 1997 doğumlu bir mukbang YouTuber'ı kendisi. Kore'de mukbang videoları çekerek ünlendi ve 10 milyondan fazla takipçisi var. KBS 1'in My Hometown at 6 ve SBS'in Live Today gibi çeşitli programlarına da katılmış kendisi. Son zamanlarda Gallup Korea tarafından yapılan bir ankette Güney Kore'nin en sevilen YouTuber'ı seçilmiş. Bu kızı diğer YouTuber'lardan ayıran aslında bence en büyük özellik yediği yemeklerin miktarının çok fazla olması. Hani normal insanların yiyebileceği bir miktardan çok daha fazla yemek yiyebilen bir kız bu. Ben de hatta bir dönem çok fazla mukbang videoları izliyordum. Bu kıza da denk gelmiştim. Yani böyle önündeki masadaki yemeklerin miktarına şok geçirdiğimi hatırlıyorum. Dedim ki bu kız bunların hepsini yiyor olamaz. Hani bir de çünkü kilolu falan da değil. Gayet ufak tefek çıtı pıtı bir kız. Mümkün değil yiyemiyordur derken aslında bütün yemekleri yiyebildiğini gördüm o videoları izlediğimde. Şöyle söyleyeyim size, bayağı böyle 5-10 kişinin oturup da zar zor yiyeceği yemekleri tek başına yiyor kendisi. Böyle kimi zaman restoranlara gidip oralarda yemek yiyor. Kimi zaman da evde kendi kendine hazırlıyor o yemekleri. Böyle de bir özelliği var Tuzu Yang'ın. Bu sayede de dediğimiz gibi 10 milyondan fazla takipçi elde etmiş. Fakat gelin görün ki biz geçtiğimiz günlerde Temmuz ayının başlarında Tuzu Yang'la alakalı çok korkunç bir şey öğrendik. Öncelikle Tuzu Yang'ın 5 yıl gibi bir süre eski erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğünü ve hatta videoları da onun zoruyla çektiğini, çektiği videolardan doğru düzgün para alamadığını, gelirinin çok büyük bir kısmını adamın kendine aldığını, azıcık bir miktarda Tuzu Yang'a verdiğini öğrendik. Bu da yetmedi. Birkaç YouTuber'ın Tuzu Yang'a geçmiş hayatıyla alakalı bazı konularda şantaj yaptığını da öğrendik. Bu geçmiş hayatındaki olaylar da aslında yine o erkek arkadaşıyla bağlantılı şeyler. Şimdi çok karışık ama elimden geldiğince bunu düzgün bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Olur da karıştırırsam lütfen beni mazur görün. Çünkü çok fazla detay, çok fazla olay var. Şimdi öncelikle bu olaylar nasıl ortaya çıktı ve Tuzu Yang'a şantaj yapan bu YouTuber'lar kimdir, necidir, onlardan bahsedeceğim. Çünkü her şeyin başlangıç noktası bu. Cyber Wreckers diye bilinen
bilinen, YouTube'da ön plana çıkan bir YouTuber topluluğu var. Bu Cyberwreckers'ın olayı da şu, siber yıkıcılar anlamına geliyor bu aslında. Kore'de çok büyük bir olay haline gelmiş olaylar. İşte ünlü skandallarını, bazen politik olayları, kısacası bütün toplumu etkileyen mevzuları ele aldıkları videolar çekiyorlar ama bunları normal bir şekilde yapmak yerine çok daha kışkırtıcı, çok daha sansasyonel, çok daha böyle insanların damarına basa basa yapıyorlar. Buradaki amaçları da izlenmeleri arttırmak. Hani böyle şey vardır ya, bizde de vardır bu modeller. İnsanların damarına basarlar ve bu sayede hakaret de yeseler, çok fazla küfür de yeseler, çok fazla mahkemelerle de uğraşsalar yine de sırf izlenme için, sırf para kazanabilmek için böyle videolar çekmeye devam ederler. Bu Kore'de çok daha şiddetli oluyor. Bazı Kore dizilerinde falan da bu modelleri görüyoruz hatta. Böyle çıkıyorlar saçma sapan bağıra çağıra bir şeyler anlatıyorlar falan ama güya anlattıkları şey toplumsal olaylar ama çok daha zıt bir yerinden, çok daha ters bir yerinden ele alıyorlar konuyu. Tuzu Yang'a şantaj yapan arkadaşlar da tam olarak bu modellerdenmiş. Ve Garosero Araştırma Enstitüsü adlı bir YouTube kanalı bu Cyberwreckers olarak adlandırılan ve aralarında YouTuberlar Hwang Chol-son, Gujeok, Krokodil, Gango, Karakula ve Umtaewongun da bulunduğu üyelerin Tuzu Yang'a milyonlarca won karşılığında şantaj yaptığını iddia ediyor. Bu Garosero Araştırma Enstitüsü de aslında o tip kanallardan bir tanesi ama bu daha çok politik yayınlar yapmayı seçiyormuş. Yine de böyle belli başlı büyük olayları da ele alan bir kanalmış. Ama tabii ki de kendisini o Cyberwreckers'lardan görmüyor asla. Garosero Araştırma Enstitüsü'nün iddialarına göre YouTuberlar Gujeok ve Jongukjin Tuzu Yang'ı geçmişini ifşa etmekle tehdit ediyorlar ve ondan para koparmayı planladıklarını gösteren kayıtlı bir telefon görüşmesi yayınlıyor YouTube kanalında. Videoda Şubat 2023'teki bazı konuşmalar yer alıyor. O kayda göre YouTuberlar kendi aralarında şöyle şeyler konuşuyorlar. Eğer Tuzu Yang'ın geçmişteki olayları ortaya çıkarsa emekli olmak zorunda kalacak diyor. Diğeri de diyor ki yani bizim bu durumdan mali bir fayda elde etmemiz çok daha iyi. Hani Tuzu Yang'ın emekli olması bize hiçbir şey kazandırmayacak. Biz en iyisi bunu kullanarak Tuzu Yang'dan para kazanmaya çalışalım. Ondan para alalım. Bu yüzden bize makul bir miktar para verebilir diyor. Diğeri de bunun için en az 200 milyon won nakit almamız gerektiğini düşünüyorum gibi şeyler söylüyor. Tuzu Yang'ın geçmişiyle alakalı olan bazı şeyler de sonradan açıklandı. Onlardan da bahsedeceğim. Konuşmalar şöyle devam ediyor. Gujeok Jongukjin'e diyor ki yani bu bildiğin şeyleri nasıl öğrendin? Gukjin birlikte yaşadığı biri var. Neyse bence o iyi bir insan değildi diyor. Tuzu Yang'tan bahsediyorlar. Sonrasında Gujeok diyor ki sizin sadece tanıdıklarınız var ama benim Tuzu Yang ve Seo Jo'nun birlikte yaşadığına dair kanıtım var. Tuzu Yang'ın eski erkek arkadaşından bahsediyorlar. Seo dediği kişi o. Jongukjin diyor ki onları ayıran şey neydi? Gujeok vergiler. Tuzu Yang onları ödemediği için yakalandı. Hatırladın mı? Bu da yine Tuzu Yang'ın yaşadığı ama yine erkek arkadaşı yüzünden yaşadığı bir sıkıntı. Jongukjin Tuzu Yang'ın geçmişi oldukça kirli diyor. Gujeok da Kim Yong-ko 300 milyon won isteyecekti. Bu da sanıyorum o şantajcılardan bir tanesi. Ancak ben 200 milyon won nakit isteyeceğim diyor. Rahatlığa bakar mısınız? Konuşmalara bak. Sanki hani emeğinle kazandığın paradan bahsediyorsun. Bu Cyberwreckers dediğimiz YouTuberlardan bir tanesi olan Gujeok ki en çok bunun ismini duyacaksınız. Kendisi bu şekilde insanlardan şantajla para kopararak lüks bir araba satın aldığından bahsetmiş ve Tuzu Yang'dan 11 milyon won aldığını iddia ediyor. Fakat daha sonra aralarında yaklaşık 55 milyon wonluk bir anlaşma yapıldığı da ortaya çıkmış. Yani bu onların ilk vukuatları değilmiş bu arada. Gujeok ve Karakula arasındaki ek başka bir kayıtta da kripto para dolandırıcılığına karışan bir kişiden yaklaşık 300 milyon won almaları da dahil olmak üzere diğer mali skandallara karışmış oldukları da ortaya çıkmış. Ve bu şekilde o ses kaydı sayesinde Tuzu Yang'a şantaj yaptıkları ortaya çıkmış oldu. Tabii ki de Kore'nin en sevilen YouTuber olduğu için bu ülkeyi çok etkileyen bir olay haline geldi. Garosero'nun yapmış olduğu videonun hemen ardından da Tuzu Yang bir canlı yayın yaptı. Bu canlı yayında da hakkındaki bütün iddialarla alakalı bazı şeyler anlattı. 10 Temmuz'da YouTube kanalında Sana Her Şeyi Anlatacağım başlıklı bir canlı yayın gerçekleştiriyor. Garosero Araştırma Enstitüsü tarafından gündeme getirilen konuya acil ele almam gerekiyordu diyerek videosuna başlamış. Şimdi Tuzu Yang'ın anlattığı şeylerin bazılarını okuyacağım, bazılarını anlatacağım ama öncesinde kızcağız bu şantaj meselesinden önce eskiden yaşadığı şeyleri anlatmış ki zaten esas mevzu olan, esas çok büyük bir patlama yapan şey bu olaydı. YouTube kariyerime başlamadan önce bir erkek arkadaşım vardı diyor. İlk başta bana çok iyi davrandı ancak kısa bir sürede şiddete başvurdu. Onunla ayrılmaya çalıştığımda işler bir kabusa dönüştü. Gizlice benim videolarımı çekti. Bu videolar cinsel içerikli videolar ve bunları beni tehdit etmek için kullandı. Eğer onunla kalmazsam onları yayınlayacağını söyledi. Ayrıca şemsiye ve diğer kör nesnelerle bana vurarak fiziksel şiddet uyguladı. Beni iş yerine götürdü. İş
yeri dediği şey hostes bar arkadaşlar. Bu hostes barlar biliyorsunuz yine dizilerde çok görmüşüzdür. İnsanların özellikle daha böyle zengin tiplerin gittiği, işte kadınlar geliyorlar, yanlarında oturuyorlar böyle gayet açık saçık giymiş kadınlar. Onlara içki dolduruyorlar. Onların gönlüne eğiliyorlar falan. Öyle tipler vardır ya. Bu da diyor ki beni iş yerine o hostes barına götürdü. Bana sadece içki koymam ve müşterilerle sohbet etmem gerektiğini söyledi. Buna kısa bir süre yaptım ama tehditleri yüzünden arkadaşlarıma söyleyemedim demiş. Kızcağızı burada çalışmaya zorlamış kısacası bu sevgilisi. Kimseye söyleyememesinin sebebini de şundan dolayı anlatıyor. Öyle yerlerde çalışan kızlara olumsuz gözle bakıyorlar arkadaşlar. Bizde de var bu mevzu biliyorsunuz ki. O tür bir yerde çalışmış olduğu için olumsuz gözle bakılacağından kız bunu sır olarak saklamak zorunda kalmış. Kısa bir süre orada zorla da olsa çalışmak zorunda kalıyor. Orada çalışıp kazandığı bütün parayı erkek arkadaşı elinden alıyor. Sonra istifa etmek istediğini söylüyor. İşi bırakmak istediğini söylediğinde erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kalıyor. Hatta diyor ki adam ailene senin burada çalıştığını anlatırım. Çevrene burada çalıştığını anlatırım. Tuzu Yang da erkek arkadaşı için para kazanmanın alternatif yollarını aramaya başlıyor. Sırf o çalıştığı bardan kaçabilmek için böyle bir YouTube kanalı açacağını erkek arkadaşına anlatıyor. Adam çünkü sürekli ondan para istediği için kız diyor ki bak böyle bir yol da var para kazanmak için ve hani iyi bir para kazandıracak bize gibi düşünerek adama böyle bir YouTube kanalı açacağını söylüyor. İlk başta bunun için de dayak yiyor. Hani o çalıştığı yerden ayrılacağı düşüncesiyle. Sonra bu kanalı bir şekilde açıyor Tuzu Yang. Kanal büyüdükçe, para kazanmaya başladıkça adam bir şirket kuruyor ve tabii ki de Tuzu Yang'ı kendine bağlıyor. Sonra %70 payı kendisinin alacağı, %30'unu da Tuzu Yang'a vereceği bir sözleşme imzalatıyor kıza. Tuzu Yang hiçbir reklam ücretinden tek bir kuruş para bile görmüyor. O reklam ücretlerinin parasını da sadece kendisine alıyor adam. Daha sonra gizli reklam anlaşmaları nedeniyle eleştirildiği bir süreç olmuş bunun. Gizli reklam dedikleri de bu açıklanamayan sponsorluklar diyorlar anladığım kadarıyla. Masa altı sözleşme mi öyle bir şey diyorlardı. Hani normalde reklamlardan şundan bundan vergi alır ya devlet. Bunlar işi resmileştirmeden gizli kapaklı böyle masa altından imzalar atıp reklam sözleşmeleri yapıyorlar. Vergi ödemiyorlar bu sayede ve para kazanıyorlar. Kazandıkları parayı da tabii ki adam alıyor. Sonrasında vergi kaçakçısıymış gibi Tuzu Yang'ın bayağı bir adı çıkmış. Ama kızcağızın aslında o süreçte o paraları gördüğü bile yok. Yani tamamen her şey aslında eski sevgilinin başının altından çıkıyor. Vergi kaçakçısı olarak suçlandığında mecburen ara vermiş. Hatta bırakmayı bile düşünmüş. Fakat insanlar onun geri dönmesini istemişler. Sevilen bir YouTuber olduğu için. Aslında o kanalı yeniden açmak istemiyormuş ama erkek arkadaş bunu yapmaya onu zorlamış. Şirketteki diğer personel kızcağızın yıllarca şiddet gördüğünü ve böyle bir şey yaşadığını öğrendikten sonra Tuzu Yang'ın tarafında yer almışlar. Sonra o eski lanet erkek arkadaş tıpkı Tuzu Yang'ı tehdit ettiği gibi personeli de tehdit etmeye başlıyor. Onlara da zarar veriyor. Bu süreçte kameralara, monitörlere zarar verip kırmış falan. Öyle de manyak bir tip zaten. Bu olay 4 yıl boyunca devam ediyor. Tuzu Yang adama artık yalvarıyor gitmek için, ayrılmak için. Elindeki bütün mal varlığını, her şeyini adama vermeyi teklif ediyor. Tabii ki adam bunu asla kabul etmiyor. Tuzu Yang bir şekilde iletişimi kestiğinde adam evine geliyor, şirkete gidiyor, personeli tehdit ediyor, ailesini tehdit ediyor, onlara zarar vermeye başlıyor. Başarınız benim sayemde oldu, sayemde bu kadar para kazanıyorsunuz falan diye bir de hadsizlik yapıyor. Burada şunu söylemem gerekiyor. Diyorlar ki artık Tuzu Yang'ı geri döndüremediği için ve ona sürekli tehdit şantaj yapmasına rağmen ikna edemediği için Tuzu Yang'ın geçmiş olaylarıyla alakalı her şeyi işte bu özel videolarını şunu bunu bir başka YouTuber'lara anlatıyor. Onlar da Tuzu Yang'a şantaj yapmaya başlıyorlar diyorlar. Olay Tuzu Yang'dan çıkıp çevresindeki insanların tehdit edilmesine onlara zarar vermeye dönüşünce Tuzu Yang dayanamıyor ve eski erkek arkadaşına dava açmaya karar veriyor. Birçok kez istifa etmeyi düşündüm ancak sadık personelim yüzünden vazgeçtim. Tehditlere ve fiziksel tacize alıştım ancak ailem gibi hissettiren çalışanlarımı hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Ne olursa olsun bunun kamuoyuna açıklanmasını istemedim. Zorla da olsa sorumluluklarım olduğunu biliyorum. 5 yıl boyunca sürekli kaygı içinde yaşadım. Geçmişimden dolayı hayal kırıklığına uğrayanlardan özür dilerim. Bunu ifşa etmek istemedim demiş. Aslında her şeyi kendi kendine çözmeye çalışmış kızcağız ama o kadar çok karşı taraftan olumsuzluk görmüş ki ya ben bana yapılana alıştım ama hani aileme, personelime bunu yapmamalıydı. Onlara zarar vermemeliydi deyip onlarla ilgili bir şey yaşandığı için de direkt eski erkek arkadaşına dava etmeye karar veriyor. Avukatları daha sonra tacizin kayıtları ve fotoğrafları da dahil olmak üzere birçok açıklama ve kanıt sağlamışlar. Ayrıca eski erkek arkadaşının Tuzu Yang'a 4 milyar won borcu olduğunu da açıklamışlar sevgili dostlar. Bunun miktarını anlayabilmeniz için dolar olarak söyleyeyim 2,9 milyon dolar gibi bir rakam bu. Korkunç bir para gerçekten. Kızın elinden 5 yıl içerisinde aldığı paranın miktarı bu. Tuzu Yang vergi kaçakçılığına karıştığını da reddederek mali ayrıntılardan haberdar olmadığını belirtmiş. İşte az önce de söylediğim şey o
o vakti zamanında aldığı gizli sponsorluklar, gizli reklamlardan falan Tuzu Yang'ın haberi yokmuş. Yani diyor ki kız tamam yaptırıyordu bana zorla bazı şeyler ama benim hani o sözleşmeleri nasıl yaptı, onların paraları nereye gitti, kime gitti hiçbir şeyden haberi yokmuş aslında. Tuzu Yang'ın yasal temsilcisi ayrıca saldırı, korkutma, yaralama, gasp, zorlama ve cinsel şiddet ceza yasasının ihlali gibi birden fazla suçlamayı öne sürerek eski erkek arkadaşına karşı ilk ceza şikayetini yaptıklarını duyurmuş. Çok sayıda suçlama nedeniyle 5 yıldan fazla hapis cezası bekleniyormuş bu adamla ilgili. Fakat ne yazık ki bu pislik hiçbir ceza alamadı. Çünkü karşılaşmaya cesaret edemediği için hiçbir şeyle intihar etti. Adam intihar ettikten sonra kovuşturma hakkı yok kararıyla ceza davası kapatılmış. Sonra bu videonun hemen ardından internet kullanıcıları Tuzu Yang'ın önceki videolarını incelemeye başlıyorlar ve bu videoların büyük bir çoğunluğunda Tuzu Yang'ın kısa kollu giydiğinde özellikle videolarda kollarında, ellerinde hep böyle morluklar, bantlar, yara bantları olduğunu görüyorlar. Aslında Tuzu Yang videoları sık sık o morarmış, zarar görmüş kollarıyla yapıyormuş, yapmak durumunda kalıyormuş ve insanlar da haliyle arka plandaki hikayeyi bilmedikleri için Tuzu Yang'ı sakar olarak adlandırıyorlarmış. Yani onun aslında onları kendi kendine yaptığını falan zannediyorlarmış. Çünkü dedik ya biz bu kız bazen evde kendi kendine de yemek yapıyor ve hani yaptığı yemeklerin miktarı da az buz olmadığı için onları yaparken kendini yaraladığını falan zannediyorlarmış. Fakat sonradan Tuzu Yang'ın anlattıklarından sonra öğreniyorlar ki konu hiç de öyle değil. Aslında bu kız yıllarca zaten şiddet görüyor. Bazı yorumlar şöyle, gerçekten tüm bu zaman boyunca o morlukların yemek pişirmekten olduğunu düşünüyordum. Ne kadar acı çektiğini hayal bile edemiyorum. Daha önce o morlukları fark ettiğime inanamıyorum ama hiçbir şeyden şüphelenmemiştim demiş. Hiçbir şeyden şüphelenmediğim için kendimi çok aptal hissediyorum. O morlukların spor yaparken oluştuğunu sanıyordum. İşte herkesin düşüncesi farklı. Kimse şiddeti düşünmüyor tabii. Bunca zaman nasıl dayandı? Kesinlikle öyle. Lütfen biri şu pisliği tabutundan çıkarıp parçalasın. O kadar haklı ki bu arada. Bu eşittir ben yani. Bu sayede ilk defa savunma yaralarını öğreniyorum. Başka bir kadın olarak bundan sonra çevreme karşı daha bilinçli olacağım. Savunma yaraları dediği şey de şu. Şiddet görürken istemsiz böyle kollarınızı kapatırsınız ya yüzünüz zarar görmesin diye. Kollarında sürekli yara bere morluk olduğu için bunların savunma yaraları olduğunu söylemişler. Yani aslında kız kendini korumak isterken kollarının morardığını, zarar gördüğünü söylemişler. Tuzu Yang'a şantaj yaptığı iddia edilen YouTuber'lardan bir tanesi olan Karakula konuyla alakalı bir açıklama yayınlamış. Tabii ki de bunun doğru olmadığını söylemiş. İddiaları reddetmiş. Bu arada şunu söylemedim. Tuzu Yang o videosunda sadece erkek arkadaşından bahsediyor. Eski erkek arkadaşının olaylarını anlatıyor. Bu şantajla alakalı olan konuları es geçiyor, diyor ki onunla ilgili de personeller, çevremdeki kişiler ilgilenecek diyerek o konuyu kapatıyor. Ama tabii ki de eski erkek arkadaş intihar edip o dava kapanmış olduğu için şu anda elimizde olan tek konu şantaj davası ve insanlar da o şantaj davasının üzerine gidiyorlar. Şimdi o şantaj davasının diğer taraflarının yapmış oldukları açıklamaları söyleyeceğim size. Karakula bununla alakalı bir açıklama yapıyor ve dediğim gibi tabii ki de konuyu reddediyor. Karakula'nın böyle bir şeye dahil olmuş olması hayranlar için çok şok edici bir olay olmuş. Çünkü bu YouTuber daha önce haklı davalar uğruna mücadele etmesi ve kadınlara cinsel saldırıda bulunan birkaç erkeğin kimliğini ifşa etmesiyle biliniyormuş. Böyle bir adammış aslında. Fakat gelin görün ki kendisi Tuzu Yang'a şantaj yapanlardan bir tanesi. Konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Dün gece ateşim vardı. Bu yüzden biraz ilaç aldım ve derin bir uykuya daldım. Bu sabah 40 cevapsız çağrı ile uyandım ve YouTube kanalım nefret dolu yorumlarla dolu ve sanki masanın altından para alan bir küfür etmiş burada. Pislikmişim gibi haberlerde her yerdeyim. Kaybedecek hiçbir şey olmayan kişi her şeyini kaybetmeye razı olan çok şey olan kişi kadar korkutucu değildir. Ne anlatıyorsun sen ya? Siz savaş istiyorsunuz değil mi? İki oğlum üzerine yemin ederim ki asla kirli para almadım. Bir YouTuber olarak gurur duyduğum tek şey bu. Planlanmış içeriklere ara vereceğim ve masumiyetimi kanıtlayan kanıtlarla hemen geri döneceğim. Lütfen tarafsız kasklarınızı takın ve beni bekleyin diye bir açıklama yapmış Karakula. Burada yine bu skandalın, bu şantaj mevzusunun ortaya çıkmasına bir başka sebep daha sunmuşlar. Burada da Kendry diye bir adam var. Bu adam yapıyor bu açıklamayı da. Eski donanma komandosu ve aynı zamanda bu da bir YouTuber. Kendisi bir zamanlar bu Cyber Wreckers dediğimiz YouTuber'lardan birisi olan Gujeyok'la bir sıkıntı yaşamış. Bir tartışma yaşamış ve tabii ki Gujeyok da böyle büyük bir olaya karışınca bu adam da çıkıp konuyla alakalı bir açıklama yapıyor. Önceki yaşadığı olaydan bahsedeyim. Mart 2023'te Seul Merkez Ceza Mahkemesi 21. bölgede
de pasaport yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir mahkeme duruşmasına çıkmış bu Kendry dediğimiz arkadaş. Ve çıkarken YouTuber Guceyok'la bir tartışma yaşıyorlar. Hatta bunun videosu da var. Adam mahkemeden çıkıyor. Etrafta birkaç kişi var böyle bunu çekiyorlar falan. Videoya çekiyorlar. Bu Guceyok dediğimiz arkadaş da tam böyle karşısına oturmuş, çökmüş, telefon elinde adamı kameraya, videoya çekiyor. Dedim yani böyle kendilerini çok muhabir zannediyorlar diye. Orada ne yaşandı tam anlamadım. Aralarında bir şey geçiyor, bir şey konuşuyorlar. Sonra bu adam sinirlenerek Guceyok'un telefonuna vuruyor. Vurduktan sonra tabii ki telefon fırlıyor. Fırladıktan sonra telefon kırılıyor. Bu da diyor ki o telefon, Guceyok'un telefonu tamir edilirken Cyberwreckers'ın Tuzuyang'a şantaj yaptığına dair ses kayıtları bulundu ve daha sonra bu ses kayıtları sızdırıldı diyor. Fakat ben bu videoyu çekmeden önce Işıl Işık'ın konuyla alakalı, Tuzuyang'la alakalı videosuna baktım. Dedim ki acaba onun anlattıkları ile benim çıkardığım yazı arasında bir farklılık var mı diye bakmak istedim. Evet var. O da bu şantaj haberlerinin yayılmasının çok daha farklı bir hikayesi olduğunu anlatmış. Ben onu hiç görmedim ama Işıl Işık'ın anlattığına göre de çok kısa söyleyeyim. Guceyok'la YouTuber olan bir başka arkadaşın arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Sonra o Guceyok o diğer adamın telefonundan bazı bilgiler alıyor. Sonra o adam çok sinirleniyor. Guceyok'un telefonunu hackliyor. Hackledikten sonra da Tuzuyang'la alakalı şantaj haberlerine, ses kayıtlarına ulaşıyor. Onun aracılığıyla bu mevzu patlıyor, büyüyor dediler. Daha doğrusu o kişi başka bir YouTuber'a gönderiyor. O paylaşıyor bunu falan dediler. Zaten o paylaştığı kişi de Garosero Araştırma Enstitüsü'nün YouTuber'ı. Onun sahibi olan adam. Işıl Işık tabii ki daha detaylı anlatmış o söylediği mevzuyu. İzlemek isterseniz zaten Tuzuyang Işıl Işık yazdığınızda da muhtemelen videoyla karşılaşacaksınız. Ben bir hızlıca izlemek istedim. Devam ediyorum hemen. Bu Guceyok'un olayları da ortaya çıktıktan sonra işte bu söylediğimiz Kendry dediğimiz YouTuber da YouTube topluluğunda şöyle bir şey yazmış. Guceyok bir keresinde yüzüme bir kamera soktu ve ben de o telefonu parçaladım. Telefon servisteyken kaydedilen dosyalar sızdırıldı ve kamuoyuna açıklandı. Piyasaya sürdüğüm o telefonun ne kadar ileri gideceğini görmek için takipte kalın. Bana bulaşan herkes sonuçlarına katlanmaya mahkumdur demiş. Başka bir gönderide de şöyle yazıyor. Guceyok, Karakula, Jongukchin ve o Cyberwreckers'lar siz insan mısınız? 4 yıldan fazla bir süredir bir kadın cinsel saldırıya uğradı ve istismar edildi. Şimdi Cyberwreckers onu tehdit ediyor ve ondan para sızdırıyor. Siber yıkıcıların hepsi aynı. Çalışkan ünlüleri taciz ederler ve ciddi suçlular gibi onlardan para koparırlar. Bu sefer Guceyok Tuzuyang'ın geçmişini ifşa etmekle tehdit ettikleri için 200 milyon won almaları gerektiğini söyledi demiş. Yani aslında baktığınızda burada ilk anda bir kendine çevirmiş olayı. Sayemde ortaya çıktıya falan getirmiş. Sonra birazcık muhtemelen insanlar tepki gösterdi. Hani bile diyor ya bana bulaşan herkes cezasını bulacak falan. Kankacığım konu seninle alakalı değil. Tamam burada belki ben sebep oldum diye olaya çıkıp anlatmak isteyebilirsin ama konuyu kendine çevirmene hiç gerek yok. Millet de zaten bununla alakalı tepki göstermiş adama. Burada bir kadının yaşadığı bir mağduriyet var. Sen niye mevzuyu kendine çeviriyorsun veya niye kendine sırf daha fazla görüntülenme elde edebilmek için bunu kullanıyorsun gibi bir tepki göstermiş olacaklar ki sonrasında adam böyle de bir hani Tuzuyang'ın üzerinden birazcık daha böyle küçük küçük açıklamalar yapmış. Tabii ki de çok olumlu karşılanmamış bir olay ama en azından hani konunun kaynağın böyle bir şey olma ihtimali de olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Herkes mevzuyu kendine çeviriyor. Nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Sonrasında savcılar tabii ki de Tuzuyang'a şantaj yapan YouTuber'lara soruşturma açtıklarını açıklıyorlar. 11 Temmuz tarihli raporda Seul Merkez Bölge Savcılığı'nın ceza dairesi Tuzuyang'a karşı tehditte bulunmakla veya tehditlere katılmakla suçlanan YouTuber'ları içeren gasp davasını üstlendiğini göstermiş, açıklamış. Tuzuyang'tan milyarlarca won para gasp etmeyi planlayıp planlamadıklarını ve YouTube'da yayınlanan ses kayıtlarında belirtildiği gibi 10 milyonlarca won değerindeki sözleşmeleri çevreleyen koşulları inceleyeceklermiş. Ki daha önce zaten bir vatandaş kim olduğunu söylememişler. Tuzuyang'a şantaj yaptığı gerekçesiyle Guceyok, Jongukchin ve Karakula hakkında savcılığa şikayette bulunmuş. Sonrasında da zaten bazı şeyler böyle gün yüzüne çıkınca savcılık da hemen soruşturmayı başlatmış. Bütün bu şeylerin aslında baş kişisi, ana kişisi, en çok adını duyduğumuz kişi Guceyok çıktı. Aslında o süreçte şantaj yapmadığını, Tuzuyang'ı korumaya çalıştığını iddia etti ve özür diledi. Guceyok konuyla alakalı hemen YouTube topluluk sayfasına gidiyor ve uzun bir yazı yayınladıktan sonra Tuzuyang'tan özür diliyor. Hemen onu okuyacağım. Tuzuyang'ın hakkını koruyamadığım ve onu ifşa eden videoların yayınlanmasını engellemek için YouTuber'lara para ödediğim için derinden özür dilerim diyor. Geçtiğimiz yılın Şubat ayı civarında eski ajansının temsilcisi olduğuna inanılan birinden, eski erkek arkadaşı, Tuzuyang hakkında isimsiz bir ihbar aldım. İhbar Tuzuyang hakkında kötü niyetli bilgiler içeriyordu ve ayrıntılar çok özel olduğu için gerçekleri doğrulamak için ajansını bilgilendirdim. Ayrıca Tuzuyang'ın bu kişi tarafından tehdit edildiğini de keşfettim. Ancak ihbar anonim olduğu için ihbarcının kimliğini açıklayamadım ve bu da eski ajans temsilcisine karşı şikayette bulunmamı imkansız hale getirdi. Eski ajansın temsilcisi
temsilcisi olduğu varsayılan kişi bilgileri daha önce onlarca anonim YouTuber'a zaten göndermişti. Bilgileri toplamak için bu YouTuber'larla iletişime geçtim ve ihbarcıyı tespit ettim. Ardından da bu ajansa bildirdim. Tuzu Yang'ın ajansına bildirmiş. YouTuber Jungkook Jin'le olan tartışmalı kayıt, işte ilk başta okuduğum, dedim ya her şey bir ses kaydıyla ortaya çıktı diye. O tartışmalı kayıt ihbarcının bilgilerini elde etmek için Tuzu Yang'a karşı olumsuz duyguları olan YouTuber'larla ilişki kurarken gerçekleşti. Topladığım tüm bilgiler Tuzu Yang'ın ajansına verildi. O zamanlar aptalca bir şekilde YouTuber'lara ödeme yapmamın, videoları durdurmanın tek yolu olduğunu düşündüm. Destek fonlarını ödemek için kendi paramı kullandım. Ancak daha fazla YouTuber video yapmamak karşılığında para talep ettikçe finansal olarak karşılayamadım. Daha sonra Tuzu Yang'ın ajansından destek istedim. Bu da bu tür videoların yapımını durdurmaya yardımcı oldu demiş. Aldığım para Tuzu Yang'ın geçmişini korumak için tazminat niteliğindeydi. Ancak görevi düzgün bir şekilde yerine getiremedim. Bu nedenle tüm tutarı en kısa sürede Tuzu Yang'a iade edeceğim diye açıklamasını sonlandırmış. Yani özeti şöyle: benim aslında kötü bir niyetim yoktu. Tuzu Yang'a şantaj yapmak gibi bir niyetim yoktu. Fakat zaten halihazırda diğer YouTuber'lar ona şantaj yapacaktı. Ben de bunu engellemek için sanki iki taraflı oynuyormuş gibi, hani çift taraflı ajanmış gibi konuya yaklaştım. Onları durdurabilmek için önce kendim para ödedim. Sonra artık yetmeyince Tuzu Yang'dan para istedim. Aslında benim ondan aldığım paraların sebebi diğer YouTuber'ları susturmaktı diyor. Bazı şeyleri yanlış yaptığım için Tuzu Yang'ı koruyamadım, özür dilerim diye de açıklamasını bitirmiş. Sonuç olarak tabii ki de netizenler bu açıklamaya şüpheyle yaklaşıyorlar. Yani tamam, belki de doğrudan ifşayı sen yapmadın ama ne olursa olsun bu kızdan sen de yüklü bir miktar para aldın. Yani bu da seni aslında yine de çok da masum yapmıyor gibi bir şüpheye düşüyor insanlar. Sonra bu süreçte Tuzu Yang'la alakalı çok tatlı bazı haberler çıkıyor. Kızcağız son 5 yılda bir yetimhaneye 200 milyon won'dan fazla bağışta bulunmuş. Ki biliyorsunuz ki kazandığı paranın çok yüksek bir miktarı erkek arkadaşına gidiyordu. Bu kızcağızın eline çok az para geçiyordu. Ona rağmen bir yetimhaneye 200 milyondan fazla bağışta bulunmuş kendisi. Mayıs 2019'dan bu yana her ay 3.15 milyon won bağışlıyormuş. Yetimhane ile özel bir bağlantısı olmamasına rağmen web sitesinde okuduğu bir yazıdan etkilendikten sonra bu yetimhaneye yardım etmeye karar vermiş. 15 Haziran 2019'da gönüllü olmak için Sangnok Yetimhanesi'ni ziyaret ediyor. Kitap oyun odasını temizliyor ve çocuklarla oyunlar oynuyor. Aynı yılın 20 Temmuz'unda çocukları bir yüzme havuzuna götürüyor. Demiştik ya hani açıklanamayan sponsorluklar, reklam anlaşmaları nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldı diye. O verdiği arada bile bağışlarına devam etmiş. Ara verdikten sadece 2 ay sonra Ekim 2020'de yetimhaneyi ziyaret ediyor. Yetimhane müdürüne de diyor ki eskisi kadar para gönderemesem bile elimden geldiğince bağış yapmaya devam edeceğim. Yetimhanenin müdürü de YouTube üzerinden şunları paylaşmış. Tuzu Yang emekli olduğunda gelecekte başka bir işten para kazanırsa daha fazlasını vereceğini söyledi. Sadece paranız olduğu için başkalarına yardım etmek kolay değil. Söylediği her kelime bir dersti. Kazancını sadece emeğinin sonucu olarak düşünmediğini söyledi. Onu destekleyen insanlar bunu mümkün kıldığı için topluma geri vermek istiyordu demiş. Ne kadar güzel bir düşünce ya. Bu para benim değil, sadece beni destekleyen insanların da diyor aynı zamanda. Yetimhaneye yaptığı bağışların yanı sıra bir de engellilere yönelik iş yerlerinde gönüllü olarak çalışmış ve gazilere, çiçek çiftliklerine, itfaiye istasyonlarına ve hastanelere 10 milyonlarca won para bağışlamış. Yetmemiş, bu ayın 10'unda Uluslararası Yardım Kuruluşu World Vision'a 200 milyon won bağışlamış ve Kore'de açlık riski altında olan çocuklara yemek paketleyip dağıtan Love Lunchbox'a katılmış. Maşallah, kız da bütün hayır işlerine elinden geldiğince dahil olmaya çalışmış ve dediğim gibi bakın, elde ettiği paranın çok az bir miktarını alarak yapıyor bunu. Yani tamamını almış olsa bu kız kim bilir neler yapacak. Ve gördük ki kızcağızın gönlü de çok güzelmiş aslında. Çok da iyi niyetli bir kızmış. Devam edelim. Demiştim ya, Tuzu Yang kendisine şantaj yapan YouTuber'larla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı diye. Nihayet onlara da şantaj yaptıkları gerekçesiyle dava açacağını duyurmuş. 15 Temmuz'da özel hayatını ifşa etmekle tehdit eden bazı YouTuber'lara dava açmayı planladığını duyuruyor Tuzu Yang. Yasal temsilcileri Taeyon Hukuk Bürosu'ndan avukatlar Kim Taeyon ve Kim Ki-baek, Tuzu Yang'ın YouTube kanal topluluğunda YouTuber Gujeok, Jujak Kambyolsa yani Jungkook Jin, Karakula Suç Araştırma Enstitüsü operatörü ve kendisini tehdit eden isimsiz kişiler hakkında Seul Merkez Bölge Savcılığı'nın 3. Ceza Dairesi'ne şikayette bulunacağız demiş. Açıklamasına şöyle devam etmiş. Olay sırasında Tuzu Yang çok kötü bir zihinsel ve fiziksel durumdaydı. Şantaj girişimlerine bile cevap veremedi ve sessizce tek başına katlanmak zorunda olduğunu düşündü her şeye demiş. Konu kamuoyuna yansıdıkça Tuzu Yang'a diğer ilgili kişilere ve 3. taraflara yönelik ayrım gözetmeksizin ikincil zarar tırmanma
tırmanmaya başladı. Derinlemesine düşündükten sonra davayı sürdürmeye karar verdik. Şantajda yer alan ek kişiler tespit edilirse hiçbir hoşgörü göstermeden onlara da dava açacağız demişler. Guceyok da gönüllü olarak Seul Merkez Bölge Savcılığına gitmiş ve suçlamaları reddederek ifşayı önlemek için çift taraflı ajan olarak hareket ettim demiş. Zaten YouTube'da da bundan bahsetmişti, YouTube toplulukta. Karakula'da kişisel YouTube kanalında sanık olarak adı geçen Suç Araştırma Enstitüsü kanalının benim kanalımla hiçbir alakası yoktur diyerek açıklama yapmış. YouTuber Jungkook Jin yine bu Cyber Hackers'lardan bir tanesi. Tzu Yang'a şantaj yaptıkları süreçte Guceyok'tan 3 milyon won aldığını itiraf etmiş. Jujak Kambyorsah adlı YouTube kanalını yöneten kişiymiş Jungkook Jin. 27 Şubat 2023'te YouTuber arkadaşı Guceyok'tan 3 milyon won aldığını bir videosunda açıklıyor ve diyor ki YouTube videoları yaparken kötü niyetle para aldığım ilk ve son seferdi bu. İlk olarak Tzu Yang'ın geçmiş hayatıyla alakalı o kişisel bilgileri Kasım 2020'de almış kendisi. Bunun güvenilir olduğunu düşündüm ancak o sırada ürettiğim içeriklerle uyuşmuyordu ve doğrudan bir kanıt da yoktu. Bu yüzden bununla ilgili bir video yapmaktan çekindim. Sonrasında 2-3 yıl içinde Busan'daki dükkanımı kapattım. Seul'e taşındım. Seul'deki insanlarla konuşurken Tzu Yang hakkında birkaç olumsuz şey duydum demiş. O zamanlar Tzu Yang ve eski ajansının temsilcisini yani eski erkek arkadaşı aynı tarafta olduğuna inanıyordum. Ekonomik sıkıntılar, Tzu Yang'a karşı olumsuz algım ve Guceyok'un daha önce birkaç kez para sızdırdığı varsayımımla birleşince kötü birinden para almaktan zarar gelmez diye düşündüm. Bunun cazibesine kapıldım ve Guceyok'la iletişime geçtim. Guceyok'la iletişim kurarken Tzu Yang'ın ajansıyla da bir görüşme ayarladım ancak Guceyok bunu kendisine bırakmamı söyledi ve Tzu Yang'ın tarafıyla hiç görüşmedim. Sonunda Guceyok'tan 3 milyon won aldım. O zamanlar tek düşüncem sanırım çok fazla para alamıyorum çünkü zaten birçok kişi tarafından sızdırıldı bu haber diye düşündüm. Tzu Yang'ın uzun süredir acı çeken bir kurban olduğunu tam olarak fark etmemiştim. O anlık günaha karşı koymayıp yanlış bir seçim yaptığım için çok pişmanım. Kötü işler yapmanın önemli sonuçlar doğurduğunu ilk elden öğreniyorum diyerek pişmanlığını dile getirmiş. Arkadaşım karşındaki kişi kötü de olsa senin yaptığın şey bir suç. Hiç fark etmiyor ya. Bu kötü birisi nasılsa ben bundan para alırsam da bir şey olmaz diye düşünmek ne demek yani? Sonrasında YouTube Tzu Yang'ı tehdit eden bu Cyber Hacker kanallarının para kazanma özelliğini askıya alıyor. Onlar da Guceyok, Karakula ve Jungkook Jin. Olayların ardından muhtemelen çok fazla da şikayet geldiği için YouTube onların para kazanma özelliklerini ellerinden alıyor. Çok da iyi yapıyor. Sonra Tzu Yang çıkıp bir video daha paylaşıyor. Guceyok'un kendisini tehdit ettiği bir video yayınlıyor. Çünkü demişti ya Guceyok benim aslında onu tehdit etmek gibi bir derdim yoktu. Benim amacım onu korumaktı ama beceremedim bla bla demişti. Tzu Yang da diyor ki bu doğru değil. O bana tehdit videoları, tehdit mailleri göndermişti diyerek bununla alakalı bir video daha yayınlıyor. Onu da hemen anlatayım size. 18 Temmuz'da YouTube kanalında tehdit videosunu açığa çıkarıyorum başlıklı bir canlı yayın başlatıyor. Video dedim canlı yayın açmış direkt. Yayın sırasında Tzu Yang Guceyok'u içeren bir video paylaşıyor. Guceyok tarafından yüklenmemiş olan bu video Tzu Yang'ın vergi kaçakçılığına karıştığını iddia eden isimsiz bir ihbar aldığını gösteriyor. Tzu Yang tehdit edici bir e-posta aldığını açıklıyor ve bu video Guceyok tarafından beni tehdit etmek için kısmen yayınlandı. Kendisine gönderdiler muhtemelen yayınlandığı dediği o. Videonun bağlantısını gönderdi. Süresiz olarak bekleyemeyeceğini ve cevap vermezsem itirazım olmadığını varsayacağını söyledi demiş. Ayrıca Guceyok tarafından gönderilen e-postaları da yayınlıyor. Diyor ki bu hikayeyi kamuoyuna açıklamak istemedim. Bu yüzden ekibimin onunla iletişime geçmesini sağladım. Yapımcı ve yönetmen Guceyok'la ben olmadan görüştüler. Ancak sonunda istenmeyen bir sözleşme imzaladık ve 55 milyon won ödedik demiş. Yani o mailler yüzünden yaptığı şantajlar yüzünden biz ona para ödemek durumunda kaldık. O ne anlatıyor bize demişler kısacası. Yasal temsilci Tzu Yang'ın vergi kaçırma mevzusu hakkında da bir açıklama yapmış. O zamanlar şirketin mali yönetimi, geliri ve ödemeleri düzgün bir şekilde ele alınmıyordu ve giderlerin nasıl işlendiğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. Vergi kaçırma ile ilgili iddialar asılsızdır diye. Zaten bunu da ben de söylemiştim kızla alakası yok diye. Vergi kaçırma ile ilgili herhangi bir sorun varsa ilgili kanıtları sunacağım ve soruşturmada işbirliği yapacağım demiş Tzu Yang. Videoyu yayınlamak istemedim ancak yanlış bilgilerin yayılması aileme ve personelime zarar vermeye başladı diye devam etmiş. Aslında videonun daha uzun olduğunu ama sadece gerekli kısımları yayınladığını da söylemiş. Yasal temsilci de ayrıca şunu ekliyor. Aslında yine de bu videoyu yayınlamak gibi bir niyeti yoktu Tzu Yang'ın ancak Guceyok onu asla tehdit etmediğini iddia ettiğinden iddialarımızın asılsız olmadığını kanıtlamak için videoyu yayınlamaya karar verdik diye de açıkladı.
açıklama yapmış. Böylece de Guceyok'un benim kötü bir niyetim yoktu laflarının yalan olduğunu, aslında tamamen şantaj için böyle şeyler yaptığını ortaya çıkarmış oluyorlar bu sayede. Sonra Tuzu Yang'ın geçmişini YouTuber Guceyok'a ifşa eden kişinin kimliği ortaya çıkıyor. Eski erkek arkadaşının bütün bunları ortaya çıkardığı söylenmişti ama eski erkek arkadaşının avukatının yaptığı ortaya çıktı ama çok da bir şey fark etmiyor zaten. Sonuçta o eski erkek arkadaş avukatına anlatıyor her şeyi. Avukat da gidiyor işte sağa sola YouTuber'lara falan filan gönderiyor bu bilgileri. Yine bir ses kaydı ortaya çıkmış. Bu ses kaydına göre eski erkek arkadaşın yasal temsilcisi Şubat ayında Guceyok'la iletişime geçerek Tuzu Yang'ın geçmişine dair bilgiler olduğunu açıklıyor. Bu kişi de, yani bu avukat da zaten bir hukuk firmasının CEO'su, aynı zamanda bir dergide muhabir olarak çalışıyormuş. Tuzu Yang'ın bütün bilgilerini o Guceyok denen YouTuber'a verdiği için de Tuzu Yang mecburen ona para ödemek durumunda kaldı diyorlar. Sonra o malum avukat, bütün bilgileri sızdıran Tuzu Yang'ın eski erkek arkadaşının avukatı olan malum avukat bir blog yazısı yayınlıyor. O yazısını size okuyacağım hemen. Guceyok olayını düşünmek beni hala kızdırıyor. Vergi kaçakçılığını bildirmek kamuya açık bir ihbardı. Ancak bunu para sızdırmak için kullanılacağını beklemiyordum. Doğru olmayan birçok kısım var ancak nedeni ne olursa olsun üzgünüm. Ayrıntılara giremem ancak 4 yıllık olayların benimle birkaç telefon görüşmesi temelinde gerçek olarak sabitlenmesi sinir bozucu. 4 yıldır bir sürü şey yaşanıyor. Bunu sadece birkaç telefon görüşmesi yaptım da adamlara bilgi verdim olarak sınırlandırılması doğru değil demek istiyor. Alçak gönüllülükle yaşamayı amaçlıyorum. Hukuki olarak sıkıntıda olanlara ücretsiz hukuki danışmanlık ve destek sağlayacağım. Ofisim her zaman açıktır. Bu nedenle lütfen bana ulaşın veya ziyaret edin. İhtiyaç sahiplerine sıcak bir fincan kahve ve yardım sunacağım. Ay ben sana kıyamam. Sen ne kadar da iyi niyetli bir avukatsın öyle. Bakın hepsi o kadar korkak ki. Yani burada diyor ki aslında diyor ben ona vergi kaçakçılığından bahsettim ama diyor bu zaten diyor kamuoyuna açık bir ihbardı. Ya sen böyle bir ihbarı bile niye gidip bir YouTuber'a veriyorsun? Hasta mısın? Sonra dedi ki bunun onu para için kullanacağını bilemezdim. Yani gerçekten çok şey söylemek istiyorum da YouTube buna izin vermiyor. Kitlem buna müsait değil. Ben de buna müsait değilim. O yüzden diyemiyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Bu arada 22 Temmuz'da da YouTuber Karakul'a şantaj yapanlardan bir tanesiydi biliyorsunuz ki. Emekliliğini duyuruyor. Zahmet oluyor. Karakul'a videosunda son 5 yıldır hiç dinlenmeden YouTuber olarak aktif olduktan sonra samimiyetimi iletmek için istifa ediyorum. Hepsi de çok samimi bu arada. Son zamanlardaki tüm iddialar benim hatam. Bir gecede şantajcı olmakla suçlandıktan sonra korkudan masum çocukları dahil ederek aptalca bir şekilde karşılık verdim. Artık yalan söylemek için hiçbir nedenim yok. Çocukların üzerine mi ne yemin etmişti ya bir de. Galiba ondan bahsediyor. Tuzu Yang'ı tehdit etmedim veya gasp etmedim. Guceyok'la konuşurken bile Tuzu Yang'ın hikayesini bilseydim hafife almazdım. Bu da benim hatam. Yaşanan şeyleri gizlemek istedim ama suçlarımı gizleyemeyeceğim ve planlanan soruşturmaya tam olarak işbirliği yapacağım. Cezalandırılırsam bunu gönüllü olarak kabul edeceğim. Gerçekten üzgünüm. Kendimi mahvettim ve hayatımın geri kalanını tefekkür ve tövbe içinde yaşayacağım. Burada bir cümle var çok anlayamadım ama aptalca para almadığım yalanını söyledim demiş. Şimdi itiraf ediyorum benimle ilişki kurduğu için eleştirilmesine rağmen yanımda duran avukata teşekkür ediyorum diye de açıklamasını sonlandırmış ve bu sayede bir YouTuber daha emekli olmuş, isabet olmuş. Sonrasında savcılar siber korsanlar Guceyok ve Jongukjin için gasp ve zorlama suçlamalarıyla tutuklama talep ediyorlar. Sonra bu Tuzu Yang'ın eskiden erkek arkadaşının zoruyla çalıştırıldığı yer vardı ya, hostes bar dedikleri yer. Oranın eski müdürü bununla alakalı çıkmış konuşmuş saçma sapan. Tuzu Yang'ın söylediği şeylerin yalan olduğunu söyleyip iddialarını reddediyor. Yani ne demek olduğunu söyleyeyim hemen. 30 Temmuz'da bir yayın kuruluşu Tuzu Yang hakkında özel bir rapor yayınlıyor. O haber kuruluşunun raporunda Tuzu Yang'ın çalıştığı o hostes barın eski sahibiyle bir röportaj gerçekleştiriyorlar niyeyse. Ve adam şöyle şeyler söylemiş. Tuzu Yang'ın geçmişini anlattığı her iki videoyu da izledim. Sektörümüzde çalışanlar bilir. Birinin yetişkinlere yönelik bir tesiste çalışmaya zorlamanız sistematik olarak imkansızdır. Burada çalışan kadınlar istedikleri zaman gelip gidebilirler. Zorlandığına dair iddialar yalandır. En azından eski erkek arkadaşının çalışırken onu tehdit ettiğini veya taciz ettiğini hiç görmedim. Zorlanmış olsaydı belli olurdu demiş. Fakat haberde de şöyle güzel bir şey söylemiş. Demiş ki Tuzu Yang'ın ilişkisine yakından tanıklık etmiş olsa da bu kişi ilişkilerdeki tacizlerin çoğunun kapalı kapılar ardında yapıldığını belirtmekte fayda var. Daha da önemlisi eğer o kişi Tuzu Yang'a herkesin içinde zaten şiddet göstermiş olsaydı hostes barın sahibi de bundan sorumlu olacağı için onun da cezai suçlamalarla karşı karşıya kalma durumu olduğu için böyle bir yalanlama yapmış olabilir. Bunu da göz önünde bulundurun bu haberi okurken diye güzel bir açıklama yapmışlar. Bana da pek inandırıcı gelmedi açıkçası ama ve lakin tabii ki de bilmiyoruz. Yani bunlar sadece insanların yaptıkları açıklamalar ama mantıklı bir şey söylüyor. Evet yani böyle bir şiddet olayı olmuş olsaydı düşünsenize adam böyle bir yerde kızı zorla çalıştıracak. Buranın sahibi buna göz yumacak. Bunun ortaya çıkması demek adamın da çok büyük cezalar almış olması demek. O yüzden de adam çıkıyor diyor ki yok öyle bir şey
kişi. O adam bunu asla zorlamadı gibi bir açıklama yapıyor. Sonrasında Tuzu Yang bütün bu haberleri, şantaj olaylarını ortaya çıkaran Garosero Enstitüsü'nün sahibi olan Kim Se-hee karşı yasal şikayette bulunuyor. Çünkü kendisi de aslında Tuzu Yang'la alakalı bazı sıkıntılı açıklamalar yapmış. Tuzu Yang'a karşı yanlış bilgi yaydığı iddiasıyla şikayette bulunmuşlar. 30 Temmuz'da Tuzu Yang'ın yasal temsilcisi Kim Se-hee'yi tehdit, zorlama ve yanlış beyanlarda bulunarak bilgi ve iletişim ağı yasasını ihlal etmekle suçlayarak Suwon Bölge Savcılığına şikayette bulunmuş. Bu Garosero'nun sahibi olan Kim Se-hee videolardan birinde demiş ki Tuzu Yang eski erkek arkadaşıyla zaten o barlardan birinde çalışırken tanıştı. Hani kız demişti ya beni zorla oraya soktu çalıştırdı diye. Bu da tam tersi diyor. Yo öyle bir şey yok. O zaten kendisi orada çalışıyordu. O süreçte o adamla tanıştı diyor. Haliyle yanlış bilgiler verdiği için de bunu da dava etmişler. Hakkında şikayette bulunmuşlar. Araştırma Enstitüsü'nün sahibi olan kimseyi de ben bu tür davalardan korkan biri değilim. Savcılığın soruşturması kimin gerçekten yalan söylediğini ortaya çıkaracak. Bu aslında olumlu bir gelişme. Soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağım ve savcılığın sadece gerçeği iyice ortaya çıkarması gerekiyor. Bu Jae-ok, Jong-uk-jin veya Karakula gibi kirli rüşvet alan bir suçlu değilim diyerek özgüvenini yerine getirmiş. Demiş ki hodri meydan açsın bana dava, her şey ortaya çıksın. Sonrasında davayı açıyorlar ve Garosero savcılığa sevk ediliyor. Tuzu Yang şantajı yüzünden tutuklanan bir kişi daha. Karakula. Demiştik ya kanalını kapatmıştı. Bir de tutuklandığı üstüne. 2 Ağustos'ta Suwon Bölge Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı Karakula için. Bu arada gerçek adı da Lee Se-wok'muş. Şüpheliyle tutuklama öncesi yaptığı sorgulamanın ardından başsavcı şüphelinin delilleri yok etmeye veya kaçmaya çalışabileceğine dair sebepler vardı demiş. O yüzden de adamı tutuklamışlar. Tuzu Yang'ın intihar eden eski erkek arkadaşının avukatı için de soruşturma açılmıştı. Onunla ilgili de şüphelinin delilleri yok etmeye çalışabileceğine inanmak için çok az neden var. Şüphelinin suçlandığı suçları işleyip işlemediği konusunda anlaşmazlıklar olabilir diyerek hakkındaki tutuklama emrini düşürmüşler. Ama tabii ki de soruşturması devam edecekmiş ve sona geldik. Nihayet Tuzu Yang'a acı çektiren herkes bir şekilde belasını buluyor. En azından bir şekilde kanallarını kapattılar, tutuklandılar. Haklarında korkunç bir linç girişimi başladı. Başlasın da böyle insanlar linç edilsin, dibine kadar arkasındayım. Bu olayların hemen ardından 8 Temmuz'dan beri Tuzu Yang'ın kanalına herhangi bir video yüklenmemiş. YTN yakın tarihli bir raporda şöyle söylemiş. Tuzu Yang'a yaşadıklarının ardından psikolojik danışmanlık teklif edildi. Ancak o bunu reddetti ve zamanının çoğunu evde geçiriyor demiş. Özel toplantılarda sohbet ederken atıştırmalıklar veya yiyecekler tüketecek kadar yemek yemeyi severdi. Ancak son zamanlarda iyi beslenmiyor ve yaklaşık 2-3 kilo vermiş gibi görünüyor demiş. Valla çok zor şeyler atlatmış kız gördüğümüz kadarıyla. Çok korkunç bir 5 yıl geçirmiş. O 5 yılın ardından aslında dimdikte çıkmayı başardı. O yüzden inşallah en yakın zamanda psikolojisini toplayıp yeniden hayatına yaşamaya devam eder. Şu anda en azından halihazırda onu hiçbir şey için zorlayacak bir insan yok çevresinde. Hiçbir şey için şiddet gösterecek veyahut bir şey kazandığında, para kazandığında elinden çekip alacak bir insan yok şu an çevresinde. Umuyorum bundan sonraki süreçte çok güzel, çok mutlu, çok huzurlu bir hayatı olur ve inşallah yine severek yapıyorsa eğer çok sevdiği mesleğine geri dönebilir diye umut ediyorum. Çünkü çok başarılıydı işinde. Ben de ara ara izlemekten keyif alıyordum o kızın yaptığı mukbang videolarını. Bir de böyle güzel güzel de yiyordu, hakikaten insanın canı çekiyordu izlerken. Ve nihayet Tuzu Yang videosunun da sonuna geldik. Bu da çok uzun bir video oldu. Çünkü elimden geldiğince hiçbir şeyi atlamadan anlatmaya çalıştım. Yine de eksiklerim, hatalarım olduysa kusura bakmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.